Bir adam düşün. Bir uçağa biniyor, parasını alıyor, gökyüzünde bir kapıyı açıp uçaktan atlıyor. Ve bir daha hiç kimse onu görmüyor. Ne cesedi bulunuyor, ne gerçek kimliği ortaya çıkıyor, ne de parası. 50 yıldan fazla süredir Amerika'nın çözülemeyen tek uçak kaçırma vakası bu. Bugün Debbie Cooper'ın gerçek hikayesini konuşuyoruz. Sene 1971, Kasım ayının 24'ü. Oregon'dan Seattle'a giden sıradan bir yolcu uçağı. Uçağa orta yaşlı, sakin görünümlü, siyah takım elbiseli bir adam biniyor. Bilet gişesinde ismini Dan Cooper olarak veriyor. Uçuş öncesi sakin sakin bir içki söylüyor, kimse ondan şüphelenmiyor bile. Ama uçak havalanır havalanmaz her şey değişiyor. Adam hostesi yanına çağırıyor ve elindeki bir notu uzatıyor. Not çok net. Çantamda bomba var. Ve çantasını hafifçe aralayıp içindeki karışık kabloları gösteriyor. Hostes donup kalıyor. Adam sakin bir sesle taleplerini sıralıyor. $200.000 nakit ve 4 tane paraşüt. Uçak Seattle'a inişini yapıyor. Yolcular serbest bırakılıyor, para ve paraşütler adama teslim ediliyor. Ama işler burada bitmiyor. Adam uçağın tekrar havalanmasını istiyor. Bu sefer hedef Meksika. Uçak düşük irtifada, yavaş bir hızda yeniden gökyüzüne çıkıyor. Ve işte tam burada hikayenin en sinematik anı geliyor. Akşamın 8'i civarı fırtınalı bir gecede adam uçağın arka merdivenini açıyor. Elinde para dolu çanta, sırtında paraşüt ve kendini boşluğa bırakıyor. Yağmurun, karanlığın, fırtınanın içine doğrudan atlıyor. Uçaktaki mürettebat ne olduğunu tam olarak anlayamadan adam artık gökyüzünde kayboluyor. Ve bir daha hiç kimse onu görmüyor. Yetkililer tarihin en büyük av operasyonlarından birini başlatıyor. Yüzlerce ajan ormanlık bölgeyi karış karış tarıyor. Köpekler, helikopterler, gönüllüler. Haftalarca, aylarca arama sürüyor. Uçağın olası düşüş rotası hesaplanıyor. Dağlık ve ormanlık bir bölge kilometrelerce didik didik ediliyor. Ama ne bir ceset bulunuyor, ne bir paraşüt kalıntısı, ne de tek bir ipucu. Sanki adam havada resmen buharlaşmış gibi. Ve bu işin en can sıkıcı tarafı. Çünkü aslında adam hakkında bilinen çok az şey var. Uçuş sırasında bıraktığı izmaritler, boş bir viski bardağı, birkaç parmak izi. Hepsi inceleniyor ama hiçbiri net bir sonuç vermiyor. Adamın giydiği takım elbise bile garip bir detay taşıyordu. Kravatı ucuz bir mağazadan, ceketi ise pantolonuyla hiç uyuşmuyordu. Yani belki de gördüğümüz o sakin, kibar adam imajı aslında baştan sona özenle kurulmuş bir kılıktan ibaretti. Yıllar geçiyor. 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte bir nehir kenarında kamp ateşi için kum düzlüyor. Ve birden kumun içinden lastikle bağlanmış, çürümüş banknot destelerine rastlıyor. İncelendiğinde ortaya çıkan gerçek. Bu paralar tam olarak Cooper'a verilen o gizemli paranın bir parçası. Yetkililer için atlayıştan sonra gelen ilk gerçek ipucu bu oluyor. Ama bu bile adamın kim olduğunu ya da nereye gittiğini açıklamıyor. Peki adam kimdi? Yıllar boyunca onlarca isim ortaya atıldı. Eski bir asker, bir paraşütçü, hatta 5 ay sonra neredeyse birebir aynı yöntemle başka bir uçağı kaçıran bir başka şüpheli. Hepsi araştırıldı, hepsi bir noktada elendi. Bu ikinci şüpheli özellikle ilginçti. Çünkü kullandığı yöntem, taktikler, hatta paraşütle atlama tarzı bile şaşırtıcı derecede benziyordu. Ama tanıklar onun fiziksel görünümünün ilk olaydaki adamla tam örtüşmediğini söylüyordu. Belki de ilk adam bir kılık değiştirme ustasıydı. Ya da belki de sadece iki farklı suçlu aynı fikri birbirinden bağımsız olarak akıl etmişti. Bu ikinci şüpheli sonraki yıllarda başka bir suçtan tutuklanıyor, hapisten kaçıyor ve bir çatışmada hayatını kaybediyor. Ama onun gerçekten Cooper olup olmadığı hala kesinleşmiş değil. İşin en garip tarafı şu: uzmanlar adamın o fırtınalı gecede, o irtifadan, o soğuklukta hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyor. Yani belki de Cooper atladığı gece zaten hayatını kaybetti ve cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Ama bu ihtimal bile efsaneyi bir türlü söndürmüyor. Çünkü kanıt yok, ceset yok, kesinlik yok. Sadece bir gizem var. Yıllar sonra davaya olan ilgi hala bitmedi. Kitaplar yazıldı, belgeseller çekildi. Hatta konuyla ilgili özel toplantılar bile düzenlendi. Meraklılar her yıl bir araya gelip teorilerini paylaşıyor. Yakın zamanda bile birilerinin ailesinin evinde bulunan eski bir paraşüt acaba bu mu heyecanını yeniden alevlendirdi? Yetkililer malzemeyi uzmanlara inceletti. Ama sonuçta bu paraşütün de doğru tipte olmadığı ortaya çıktı. Yani gizem hala tam olarak çözülmüş değil. Vaka resmi olarak yıllar önce aktif değil ilan edildi. Yani artık üzerinde sürekli çalışılmıyor. Ama her yeni ipucu bu dosyayı yeniden gündeme taşımaya devam ediyor. Olay o kadar büyük bir kültürel iz bıraktı ki adamın kaçırdığı uçağın yolcu listesinde bile olmayan bir isim. Dan Cooper ya da D.B. Cooper, Amerikan popüler kültüründe adeta bir efsane karakterine dönüştü.
şarkılara, kitaplara, hatta yerel bir festivale bile konu oldu. Hiç kimliği bilinmeyen, hiç yakalanmayan bir adam 50 yılı aşkın süredir insanların hayal gücünü besliyor. Düşünsene, bir adam hiçbir silah izi bırakmadan, hiçbir kimlik ipucu vermeden sadece sakin bir tavırla bir uçağı ikna edip gökyüzünde kayboldu. Belki bir ormanın derinliklerinde kaldı, belki başka bir isimle yıllarca sıradan bir hayat yaşadı, komşularıyla selamlaştı, işe gitti, hiç kimse onun kim olduğunu bilmedi. Ya da belki o fırtınalı gecede soğuk sularda ya da sarp kayalıklarda hayatını kaybetti ve doğa izini tamamen sildi. Kimse bilmiyor ve belki de bu davanın bu kadar çok insanı büyülemesinin sebebi tam olarak bu. Bir gizemin hiçbir zaman tam olarak kapanmaması. Sence Cooper hayatta mıydı yoksa o gece mi son buldu? Yorumlarda buluşalım. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma ve bir dahaki inanılmaz gerçek hikaye için abone ol çünkü daha bitmedi.